İsmim Banu, avukatım. 2017 yılından beri arabuluculuk yapıyorum. Arabuluculuk, taraf iradelerinin önem kazandığı, gerçekten uyuşmazlığı çözme adına bir şeyler yapabildiğiniz, kanundan bağımsız alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi benim için. Ben avukat Oğuzhan Aslan. Ünvanım sadece avukat. Arabulucu değilim. Arabulucu olmayı da hiçbir zaman düşünmüyorum. Arabuluculuğun bütün dünyada yüzyıllardır devam eden çeşitli formüllerine bakıldığı zaman hep ortada tarafların iradeleri var. Ama Türkiye'deki arabuluculuk sisteminde tarafların elinden iradelerini alıp bir masanın etrafına oturtmaya zorladığınız kertede zaten maça 1-0 yenik başlamış oluyorsunuz. Tarafları zorunlu olarak çağırmak, tabii zorunlu kelimesini genel olarak sevmiyoruz, antipatik buluyoruz ama bizde 2018 yılından itibaren arabuluculuk ilk olarak iş uyuşmazlıklarında mesela zorunlu hale geldi. Onun öncesinde de arabuluculuk vardı. Arabuluculuk kanunu 2013 yılında yürürlüğe girdi ama o tarihten bu zamana kadar zorunlu olmadığı için arabuluculuğa başvuru sayısı çok düşüktü. Arabuluculuğun temel argümanında bir defa zaten bir sorun var. Deniyor ki mahkemeye gittiğin zaman dava 3-5 yıl sürecek. Efendim arabuluculuğa geldiğin zaman bak bunu çok daha kısa sürede halledebiliriz. Hepiniz bu masadan mutlu kalkarsınız. İyi de bizde makul sürede yargılanma hakkı denen bir hak var. Mahkemelerde davalar uzun sürüyor. İşçilik alacakları bakımından özellikle. İşçinin hak ettiği bedel normal şartlarda diyelim ki 10 lira. Ama işveren masaya oturuyor. Gel ben sana 5 lira vereyim hadi uzlaşalım. İşçi de şöyle düşünüyor, özellikle Türkiye gibi enflasyonist ortamlarda ben bu parayı şimdi alırsam iyi olur, bir işim görülür ama 3 sene 4 sene sonra aldığımda enflasyon karşısında para değer kaybedecek. İyi hadi anlaşalım. Şimdi bu aslında patronları zengin eden bir sistemdir. Fiiliyatta evet meslektaşlarımız bazen söylüyorlar işte arabuluculuk görüşmesine gittiğinizde bakın burada anlaşın. Türkiye'de para değer kaybediyor. Bugünün 5 lirası yarının 5 lirası değil gibi böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Haklı oldukları noktalar da var. Ama tabii bunu dayatıyorsanız eğer bak burada anlaş yoksa para pul olur senin için falan. Bu değil hani tabii ki doğru olan yöntem bu değil ama iletişimde bence bunu verebiliyor olmak lazım. Çünkü biz avukat olduğumuz için ne yazık ki yargılamanın çok uzun sürdüğünü biliyoruz. Ne yazık ki bizim de mağdur olan müvekkillerimiz var. Parası pul olan müvekkillerimiz var. Arabuluculuk merkezlerinde verilen eğitimlere diyecek bir şey yok. Hepimiz oradan aldık eğitimleri. Ama o eğitimleri aldıktan sonra hani mesleki anlamda da bana bir şeyler kattığını düşünüyorum. Ücretlerinin daha makul olması gerekirdi. Hatta belki ücretsiz olması gerekirdi. Çünkü önce hepimiz arabulucu olduk. Biz arabulucu olduğumuzda uzman arabulucu diye bir şey yoktu. Sonradan bu sistemin dayattığı bir şey oldu aslında bize ve siz o uzmanlık eğitimlerini almazsanız o alanlarda arabuluculuk yapamaz olduğunuz bir anda. Normalde bu eğitimleri bize bence Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın vermesi gerek. Önce bir arabuluculuk temel eğitimi almak için bu merkezlere, birimlere, eğitim veren diğer yerlere dünya kadar para veriyorsunuz. 90 küsur saati aman doldursun da ki ben de bu parayı istediğim zaman niye bu kadar para veriyorum diye kimse bundan şikayet edemesin diye. Eğitimle de bitmiyor. Siz temel eğitimi alıyorsunuz, sınava giriyorsunuz, arabulucu oluyorsunuz. Hadi bir de uzman arabuluculuk. Bir daha para veriyorsunuz, eğitimler veriliyor. Ne oldu? Bir sertifikan daha aldı. Artık uzman arabuluculuk. Ortada bir uzmanlık gerektiren bir şey yok. Hepsinde yaptığı şey şu. Hoş geldiniz. İşte taraflar buyurun birbirinize taleplerinizi iletin. İlettiniz. Evet uzlaşmayı düşünmez misiniz? Mahkeme 5 yıl sürecek. Tüketici uyuşmazlığına da diyor 5 yıl sürecek. Ticari uyuşmazlığa da diyor 5 yıl sürecek. Temel motivasyonu sadece bunun üzerine olan bir şeyde defaatle eğitim. Artık bu iş buna döndü. Tamamen merkezlere biz nasıl para kazandırabiliriz? Görevlendirmeleri merkezlere nasıl verebiliriz? Nasıl burada oluşan rant üzerinden birilerini zengin edebiliriz'e doğru evrilmeye başlamış durumda. Arabuluculuk merkezlerine ben şahsen karşıyım. Merkezleşmenin de zorunlu olmadığı müddetçe karşısında olduğumu merkezleşmeyerek göstermek isterim. Çünkü bu işin bireysel bir iş olduğunu düşünüyorum. Yani arabuluculuk bence bireysel bir iş. Uyuşmazlığın tarafları size geldiğinde siz arabuluculuk merkezi olduğunuz için size gelmiyorlar. Veya sırf arabuluculuk merkezindesiniz diye anlaşmıyorlar. Bu bir. İkincisi ileride konuşulan şeyler bunlar. Bilmiyorum ne kadar gerçek olur ama arabuluculuk bürolarının kapatılıp bu işlerin merkezlere taşınması bir rekabet ortamı yaratacaktır ister istemez ve siz hani yargının bir ayağı olarak sunmuş olduğunuz arabuluculuğu bu şekilde ticarileştirmiş oluyorsunuz diye düşünüyorum. Eğer ki arabuluculuk düzenlemesinin getirilmesindeki temel motivasyon tarafların dostane bir şekilde bir masa etrafında buluşup uyuşmazlıklarını çok daha kısa bir sürede çözmesi idiyse bunun için zaten oluşturulmuş bir kurum vardı. Avukatlık Kanunu 35A maddesi. Avukatlar zaten mesleki faaliyetleri kapsamında doğal birer arabulucudur. 35A'yı halka indiremediler bence. Çok basit. Yani arabuluculuk birazcık halka indi. Buradan aldı. Güzel bir noktadan başladılar. İşçi işveren uyuşmazlıklarından başladılar ilk olarak. Böyle işte özellikle küçük yerlerde belki daha kırsal kesimde insanlar uyuşmazlığı çözsün diye birilerine giderler. Yani arabuluculuk aslında bunun hukuksal anlamda vücut bulmuş hali gibi. Bu kadar basit aslında. 35A bence birazcık bunu kaçırdı. Uygulanabilir mi? Tabii ki uygulanabilir. Türkiye Barolar Birliği ne yapıyor? Ya da ne yaptı bugüne kadar? Ya da barolar ne yapıyor? Arabuluculuk müessesesinin dava şartı olarak düzenlendiği dönemde
Aman onu yapmayalım, 35 ay yapalım. Zaten bunun altyapısı var, yasal düzenlemesi var, her şey hazır diyenini duydunuz mu? Arabulucular istedikleri her şeyi alıyor. Müthiş bir lobicilik faaliyetleri var. Önce ihtiyariyi getirdiler, arkasından merkezleri kurdular, dava şartı olarak getirdiler, kapsamını genişlettiler ve genişletmeye de devam ediyorlar. Görevlendirmelerin, atamaların merkezler vasıtasıyla yapılmasını da elde edecekler. Ama öbür taraftan bütün bunlar olup biterken Türkiye Barolar Birliği ya da barolar bundan sadece şikayet ediyor. Hatta şikayet etmekte de yetinmiyor. Arabuluculuk temel eğitimleri açıyorlar. Ben Şevket. Bugün kursa gideceğiz. Kurs başlıyor. Heyecanlıyım. Yeni bir süreç başlıyor. Belki artık masraflarımı dert etmeyeceğim. Bir gelir kaynağı sağlayacağım. Adli yardımcı emektarın yanında. Onlardan bir şey olmasa da belki arabuluculuktan bir şeyler olur. Bakalım, umutluyum. Şu an arabuluculuğun temeliyle ilgili konuları çalışıyorum. Mesela bu konuların içinde bir tane örnek var. Mutfakta iki çocuk oturuyor. Bu iki çocuğun ortada bir portakala karşı istekleri var. İkisi de portakalı almak istiyor. Arabulucu bu noktada nasıl yol izleyebilir? İki tarafında en fazla karla işin içinden çıkması için bir çözüm bulması gerekiyor. Çözüm olarak ilk başta aklımıza gelen portakalı ikiye bölelim. Arabulucu da bu aşamada kişilerin portakaldan ne beklediğini sorguluyor. Mesela taraflardan biri portakalın kabuğuyla bir kek yapılmasını istiyor. Diğeri de portakalın suyunu istiyor. Yani düşündüğünde bir portakal iki kişi için maksimum yararda kullanılmış oluyor. Bir de şöyle bir durum var aslında. Hiç aklıma gelmemişti. Portakalı bir de satan taraf var. Normalde iki kişiye birer portakal satacaktım. Sağ ol hayatım. Bugün kafeye geldik. Çalışamıyorum. Kendimi derse veremiyorum. Evde de hanım kızıyor. Böyle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler gibi oldum. Hadi ders çalış. Hadi çalış. Ya baskı olunca da insan çalışamıyor. O yüzden buraya geldim. Kısa bir dönem kaldı ama ben yıldım. Çalışasım gelmiyor. Çok bunaldım. Çok sıkıldım. Evde eşim devamlı ders çalış dediği için kafeye kaçtım. Kafede de aşırı darlandım. Hava da güzel. Parka geldim. En son parka ne zaman geldim bilmiyorum. Öğrenciyken şöyle ders çalışmamak için en saçma şeyler bile sanki hep hayatımızda olması gereken, yapılması gereken şeylermiş gibi olurdu ya. Ben mesela parka gelip oturmam hiç. Ama ders çalışmamak için gelip oturuyorum. Hatta belki şurada oyuncaklarda bile oynayabilirim. Şu an WhatsApp gruplarına bakıyorum. Bir sürü komplo teorisi üretiliyor, bir sürü şey yazılıyor. Biri şey demiş, ÖSYM hazırlıyor o yüzden sorular çalınabilir. Ya da işte kontenjan belirlenmedi o yüzden sınav çok zor olacak. Şu sınav bitse de şu gruplar da bitse, şu muhabbet de bitse artık. Yorulduk ya, gerçekten yorulduk. Şu an sınav tarihini öğrendik. 4 Aralık'ta arabuluculuk sınavı yapılacakmış. Ama keşke sınav tarihini öğrendiğim için heyecanlı olabilseydim. Maalesef ki değilim. Çünkü sınav tarihiyle birlikte sınav yönergesi çıktı. 70 puanı geçen herkes arabulucu olacakmış. Yani kolay yapılan bir sınavda herkes arabulucu olacak demek. Yani aldığımız eğitimin, sınavı ödediğimiz paranın üzerine ödeyeceğimiz özel alanlar için paraların karşılığını çok uzun sürede alabileceğiz. Çünkü fazla arabulucu demek görevlerin daha az gelmesi demek. Aslında sınava girmek bile istemiyorum. Eğer eğitime para vermemiş olsam şu an sınava girmem. Sınava verdiğim ücret de umurumda değil. Çünkü ben bu yolu ek kaynak olsun diye, bir gelir olsun, en azından ofisimin giderlerini çıkarayım diye yapıyorum. Bana daha çok masraf oldu. Bir kaynak olsun, bir yeni gelir kaynağı olsun diye düşünürken yeni gider kalemi oldu benim için.